Acı gerçek şu ki, değişim zordur ve ilerleme çoğu zaman hemen görülmez. Asıl soru bununla nasıl başa çıkacağınızdır. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 31 Ekim 2023 Salı ve saat tam 14.57. Sevgili dost, kitap özetleri serisine devam ediyoruz ve yine çok özel bir kitap var. Zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey. Muhtemelen ben bu videoyu ya da podcast'i seninle 1 Kasım çarşamba sabahı paylaşıyor olacağım. Videoya ya da podcast'e geçmeden, özeti konuşmaya başlamadan önce 2 tane önemli şey söyleyeceğim. Biliyorsun Orta Doğu'da, yani Filistin'de çok önemli ve dahi çok acı şeyler yaşanıyor. Ve bazı markalar orada katliam yapan, cinayetler işleyen İsrail'e açıkça desteklerini açıkladılar. Lütfen, en azından, zaten elimizden dua etmek ve boykot yapmaktan başka bir şey gelmiyor. En azından bu markaları alma. Çoluk çocuğuna da aldırma ki oradaki mazlumlara en azından bu şekilde faydamız olsun. Boykot çok ama çok önemli bir direniştir ve bunun sonucunda inanıyorum ki birçok şey değişiyor olacak. İkincisi de, önceleri hiç yapmıyordum ama artık yapmak zorunda kalıyorum. YouTube algoritması beğenilere, yorumlara göre başkalarının da önüne çıkarıyor ya da çıkarmıyor bu videoları. Dolayısıyla beğeniyorsan lütfen bu videoyu beğenmeyi unutma ya da şimdiden beğen. Bu kitapla ilgili söyleyeceklerim varsa yahut özetlememi istediğin bir kitap varsa o konuda da yorumlarda buluşalım. Abone olmak istersen zaten olursun. O halde çayın kahven hazırsa hadi başlayalım. Önce kitabın kısa hikayesinden bahsedeyim sana. Tam 40 dile çevrilmiş, milyonlar satmış bir kitap. Çok uzun zaman yine çok satanlar listesinde kalmış bir kitap. Yazarı Amy Morin. Kendisi aslında deneyimli bir psikoterapist, iyi de bir psikoterapist. Tabii ki zor durumda olan kişilere yardım etmeye alışkın bir insan, zaten işi bu. Ama hayat kendisi için çok zorlayıcı oluyor bir süre sonra. Nasıl zorlayıcı oluyor? Daha 23 yaşındayken annesini ve hemen 3 yıl sonra ani bir kalp krizinden ötürü de eşini kaybediyor. Uzun bir yasta kalıyor tabii, çok kısa bir zaman içerisinde 2 tane çok sevdiğini kaybedince tekrardan evleniyor. Ancak birkaç aylık evliyken çok sevdiği, babası yerine koyduğu kayınpederi de kanser oluyor. Böyle bir teşhis konuluyor. Tabii kendisini çok zor bir durumda buluyor. Yani bir sürü sorular var zihninde, hem acı çekiyor hem işte niye benim başıma geliyor vesaire derken hani ondan sevdiklerini alıyor hayat bir bakıma, üst üste böyle birkaç yıl arayla filan. Tabii burada bir psikoterapist de olsa neticede insan. O da bir insan ve işte bazı duyguları yoğun bir şekilde yaşıyor. Hatta depresif bir döneme giriyor. Ve burada yine kendinde bir güç buluyor. Hayatın getirdiği bu zorluklar karşısında sağlam duranlarla duramayanlar arasındaki farkları incelemek istiyor. Yani herkesin mi başına geliyor bu kadar zor şeyler, nasıl yapıyorlar filan derken işte ardından kendine bir mektup yazmak istiyor. Yani öğrendiklerini, duyduklarını ve tabii yaşadığı o yoğun duyguları bir şekilde kaleme, yazıya dökmek istiyor. Bir psikoterapist tabii bunu çok iyi biliyor. Yani yazıya dökmenin ne kadar önemli olduğunu. Bir yaşam koçu olarak ben de insanlara hep yaz mutlaka diyorum. Dolayısıyla kendi kendine bir bakıma bir liste yapıyor. Ya da işte bir mektup yazıyor da diyebiliriz. Daha doğrusu aslında aynen böyle ifade edelim. Bir mektup yazıyor ve zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 davranışı inceleyen bir listeye dönüşüyor bu. Blogunda yayınlıyor bunu ve bir anda çok kısa bir süre içerisinde viral oluyor. 50 milyon kişiye ulaştığı tahmin ediliyor bunun. Ardından da bunu kitap haline getiriyor daha detaylandırarak ve işte o zaman çok ciddi bir okur kitlesine ulaşıyor, söylediğim gibi 40 dile çevriliyor. Çok uzatmayacağım. Direkt o 13 maddeye aktaracağım. Yani o zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey neymiş? Hadi gel onlara bir bakalım. Zihinsel olarak güçlü insanların aslında duygu, düşünce ve davranışlarını yönetirken kendilerini daha başarılı, daha mutlu yaşatan sağlıklı alışkanlıkları var. Aslında asıl mesele burası. Nasıl fiziksel olarak güçlü olmak için işte düzenli spor yapmak, egzersiz, doğru beslenmek gibi şeylere önem veririz ya, zihinsel olarak güçlü olmak için de bazı alışkanlıklara ihtiyaç var. Birincisi, kendilerine acıyarak zaman kaybetmezler diyor. Her seferinde başına şeyi koymayacağım, zihinsel olarak güçlü kişiler demeyeceğim. Zaten senin beni anladığından eminim.
Kendilerine acıyarak zaman kaybetmezler. Bunun yerine şükretmeyi tercih ederler diyor. Hayat gerçek şu ki kolay ve kimi zaman adil değil. Bu kişiler başkalarının onlara karşı tutumları ya da koşullar nedeniyle kendilerine acımıyorlar. Hayatlarındaki rolleriyle ilgili almaları gereken sorumluluğu kabul ediyorlar. Yani başlarına bir şey geldiğinde bu Ahmet'in suçu, Barış'ın suçu işte vesaire, eşimin, çocuğumun suçu demiyorlar. Burada benim payıma düşen nedir? Ben ne yapmalıyım? Ve hani Mevlana'nın bir şiiri var çok ama çok güzel. Senin derdin bir başkası için nimet olabilir diyor ya. Bunun gibi hep bulundukları durumda önce şükretmeye odaklanıyorlar ve kontrolümde olan ne var? Buna bakıyorlar. Burada örnekler de veriyor yazar. Yani mesela diyor ki işte iki araç çarpıştığında aynı şeydir değil mi? Yani aynı olayı yaşıyorlar. Yani ben ve bir başka sürücü diyelim, araçlarımız çarpışıyor. Sonuçta o an ikimiz de aynı şeyi yaşıyoruz. Ama birimiz burada çok sert tepki verirken, bağırıp çağırırken, neden başıma geldi, niye dikkat etmiyorsun bilmem ne derken, diğeri hatayı kendinde bulmaya çalışıyor. Ya da neden başıma geldi diyeceğine hemen şu an ne yapabilirim diyor. Ya da çok şükür ya Allah beterinden sakladı diyebiliyor. Bak aynı şeyi yaşıyor ama farklı tepki veriyor. Neden? Kendilerine acımak ya da şikayet etmek yerine başka şeyler yapıyorlar çünkü. Burası gerçekten çok ama çok önemli. Çünkü kabullenmek ve kontrol bende demek, bütün hayatımın sorumluluğu bende demek aslında her şeyi değiştirebilecek bir yaklaşım. Konu ne olursa olsun. Hani futbol maçlarından sonra mesela ne oluyor işte e, teknik direktörü, futbolcusu, bilmem yöneticisi herkes çıkıyor diyor ki işte ya hakem karşı tarafı tuttu filan. Şimdi böyle olunca başarısızlığın sorumluluğunu almayınca ne oluyor? Gelişemiyorlar hiçbir zaman. İşte hayatımızda her zaman kim bize ne yapmış olursa olsun bizim ne yapmamız lazım? Kontrolü elimize alıp kendimize acımamamız lazım. Bundan 11 yıl kadar önce iflas etmiştim. Birkaç ayım böyle boşa geçti benim. Çok karanlık zamanlar. Adeta dibin dibindeydim. Neden? Çünkü hep birilerini suçluyordum zihnimde. Depresif bir haldeydim. Yataktan bile çıkmak istemiyordum. Ne zaman ki o insanları suçlamak yerine, ki gerçekten bana kazık atanlar olmuştu bu arada. Ama şöyle demeye başladığımda hayatım değişti. O insanlara o kadar rahat hareket edecek gücü vermemeliydim. Daha kontrollü olmalıydım. Onları denetlemeliydim. Dediğim noktada, sorumlu aldığım noktada ayağa kalktım. Neden? Çünkü o ana kadar ayağa kalkmama gerek yoktu. Hep başkaları gelip düzelsin diye bekliyordum. Şükretmeye başladım ve her şey değişti. 2. Güçlerini başkalarına vermezler. Başkalarının kendilerini kontrol etmesine izin vermez zihinsel olarak güçlü insanlar. Duygularının kontrolü kendi ellerindedir. O duygusal reaksiyonlarını bir seçim olarak kabul ederler. Arkadaşım beni kızdırdı. İşte neden suratına asık? İşte eşim sabah şöyle yaptı filan gibi şeyleri duyamazsın onlardan. Neden? Çünkü onlar bilirler ki kimse kimseyi gerçek anlamda kızdıramaz. Kişi kızmak istemiyorsa gerçekten kızamaz. Hani Doktor Wayne Dyer'ın harika bir semineri vardı. Orada çok güzel bir konuşması var. Diyor ki ya elinde de bir portakal var. Sizce diyor bunu çok sıkarsam ne çıkar içinden? İşte farklı bir soru, farklı bir cevap bekledikleri için insanlar biraz sessiz kalıyor. Kendisi cevaplıyor sonra. Ne çıkacak ki diyor. Portakal suyu çıkacak tabii ki. Portakalın içinden portakal suyu çıkar. Armut suyu çıkmaz. Ya da başka üzüm suyu çıkmaz. Bu örneği neden veriyor? Diyor ki senin içinde bir öfke varsa, kendinle barışık değilsen, kin varsa, işte içinde halledemediğin bir şeyler varsa, birilerinin yapacağı ufacık şeyler sende farklı tepkilere yol açabilir. Sende karşılık bulursa. Ama sen kendi kendinle barışıksan kimse gelip seni kızdıramaz. Ya da sen kimse için ya bu beni çok üzdü demezsin. Bu hayat senin kontrolünde. İşte burada da Emi aynen bunu söylüyor aslında. Çok ama çok önemli bir konu. Kendi güçlerini asla başkalarına vermez. Çünkü bunu bir kere satın aldığımızda ya şu kişi beni kızıyor, bu kişi beni çok üzüyor, bu kişi beni aşağı çekiyor dediğimizde artık bilinçaltı kabul eder ve o kişiyi eğer gördüğümüzde hemen kızmamız ya da işte negatife dönmemiz gerekir. O bizi öyle yönlendirir. Üçüncüsü, değişimden korkmazlar. Esnek insanlardır. Bu çok önemli. Değişim kaçınılmazdır. Bunu bilirler. Bunu olumlu anlamda değerlendirirler ve adapte olma becerilerini geliştirmek için yine inisiyatif alırlar. Burası da çok önemli. Çünkü gerçekten değişim kaçınılmazdır. Kitapta Richard var. Ondan bir örnek veriyor Amy Morin. Diyor ki diyabetle mücadelesi var Richard'ın bu arada. Richard'a diyabet teşhisi konmuştu. Doktoru ona 75 kilo fazlası olduğunu söylemişti. Hayatında ciddi bir değişiklik yapması gerekiyordu. 75 kilo. Düşünebiliyor musun? Richard her türlü abur cuburdan uzak duracağına
kendine söz verdi. Hatta raflarını tüm kurabiyelerden ve şekerli içeceklerden arındırdı. Spor salonuna yazıldı. Yalnızca sağlıklı yiyecekler tüketmeye başladı. Bunlar kağıt üzerinde iyi bir plan gibi görünüyordu. Fakat tabii ki gerçek hayatta her şey o kağıt üzerindeki planlar gibi işlemeyebiliyor. Bir süre sonra kendisini televizyon karşısında abur cubur yerken buluyor. O kararlılığına rağmen 1 kilo bile veremiyor. İşte bu örneğin ardından diyor ki zihinsel olarak güçlü insanlar değişime şöyle yaklaşırlar. Çok büyük planlar yapmak yerine ufak değişikliklerle kendilerini alıştırırlar önce. Yani gerçekçidirler her şeyden önce. Hemen işte 75 kilo vereceğim artık hiçbir şey yemeyeceğim, hiçbir şey içmeyeceğim falan değil de kontrollü bir şekilde. Değişimin hemen olmayacağını ama yavaş yavaş çok büyük adımlar atabileceğini ya da attığı küçük adımların çok büyük adımlara dönebileceğini bilirler diyor. Burası da hakikaten çok ama çok önemli. Başarısız olduğunda da esnek davranırlar. Zihinsel olarak güçlü insanlar. Dördüncüsü kontrol edemedikleri şeylerle enerji kaybetmezler. Burası o kadar önemli ki yıllardır insanlara anlatmaya çalıştığım bir olay bu. Yani bazı insanlar var o kadar üzülüyorum ki trafiğe çıkıyor, trafikte sövüp saymaya başlıyor. Halbuki kontrol edebileceği bir şey değil. Ne yaparsa yapsın onun çabasıyla o trafik açılmaz. Ama kontrolü dışında olmasına rağmen buna kızıyor. İşte yağmur yağıyor. O gün başka planları var mesela. Hani daha açık hava bekliyor. Buna göre planlar yapmış, işleri var vesaire. Yağmur yağdığı için bütün dengesi bozuluyor. Kar yağdığı için bütün dengesi bozuluyor. Yahut da işte dolar fırlıyor vesaire. Kontrol edemediği şeylerle o kadar uğraşıyor ki yapabileceklerini unutuyor. Halbuki işte dolar tamam 28 liraya çıktı. Birçok insanın hayatı zorlaşıyor doğal olarak ama buna rağmen iyi para kazanabilenler var. Fakat oraya kızdığımızda kontrolümüz dışında yani ben diyebilir miyim bugün doları düşürebilirim diye diyemem. Sen de diyemezsin sevgili dost. Bir başkası da diyemez. Dolayısıyla o zaman bu durumda ne yapabilirim? Demek zorundayız. Aksi halde hiç maddi durumumuzu düzeltemediğimiz gibi zihinsel olarak da çok ne yaparız? Yıpranırız. Ya da trafikteyken ne yapabiliriz? Yani ne zamandır arayamadığımız bir arkadaşımızı arayabiliriz. Anne babamızın hatırını sorabiliriz. İşte bir türlü dinleyemediğimiz bir şarkı vardır. Dinleyemediğimiz bir podcast vardır. Onu açabiliriz gibi gibi. Yani fakat trafiği değiştiremeyiz. Orada enerjimiz boşa gidecek. Beşincisi herkesi memnun etme kaygıları yoktur. Tahmin ediyorum maddeleri duydukça hani ya ben bunları şu eğitimde, işte şu Instagram canlı yayında, şu videoda zaten bir şekilde farklı ifade edilse de duymuştum diyebilirsin. Ama yıllardır insanlara anlatmaya çalıştığım şey var. Sır yok başarılı olma, mutlu olma, iyi kazanma, güçlü olma konusunda. Gerçekten büyük sırlar yok. İşte Emi bu kitabında bu şekilde ifade etmiş. Bir başkası başka bir kitapta başka şekilde ifade ediyor ama hepsinin anlamı aynı yere çıkıyor. Bence bu güzel bir şey. Neden? Hakikaten sır yok. Bu konularda 30 tane kitap okuyacak olsan şunu fark edeceksin ki %70 aynı şeyleri anlatıyorlar. Örnekler farklı olabilir. Senin fıtratına bir başka kitap daha uygun olabilir. Ama gerçekten değişmeyen bazı konular var. Dolayısıyla 5. maddeye dönecek olursak herkesi memnun etme gibi kaygıları yoktur. Çünkü bunun mümkün olmadığını bilirler. Bak konu ne olursa olsun böyle. Geçen gün Filistin'le ilgili iyi niyetli bir video paylaştım. Altına akıl almaz yorumlar geldi. Yani yorumlara kızdığım için söylemiyorum. Yani ben Adidas tişörtü giymişmişim de işte boykot yapılsa bile hiçbir şey olmazmış da vesaire vesaire. Yani hiç böyle alakasız bana göre video ile alakasız yorumlar. Neden? Çünkü ben orada bir şeyden bahsediyorum. Diyorum ki bak bunları boykot edersek yani oradaki kardeşlerimize bir desteğiniz olabilir. Para akışını kesebiliriz. Her birimiz bir şey yaparsak. Yani gücümüzün yettiğine odaklanalım. Boş verelim başka şeyleri ama ne oldu? Birçok insan farklı bir yere çekti. Fakat ben oraya daha ilk andan yorumumu yazdım. Herkesin onaylamayacağını biliyorum. Böyle bir beklentim de yok diye. Dolayısıyla eğer benim herkesi memnun etme gibi bir beklentim olsaydı o videodan sonra bir sürü üzülürdüm. Her yorum yazana cevap vermeye kalkardım. Bir sürü uğraşırdım. Ama hiç de öyle bir şeye girişmedim. Bir iki kişiye kısa kısa cevaplar yazdım ve geçtim. Neden? Çünkü aksi takdirde kendi kendime zarar veririm. Olmayacak bir şeyin peşinde koşarım. Don Kişot vardı ya hani yel değirmenleriyle savaşıyordu. Onun gibi bir şey aslında. Zihinsel olarak güçlü insanlar herkesi memnun etme kaygısı taşımadığı için gerektiğinde hayır derler. Gerektiğinde konuşmaktan da kaçınmazlar. Adil ve nazik olmaya çalışırlar ama yine de göstermeleri gereken bir tavır olduğunda gösterirler. 6. Hesaplanabilir riskleri almaktan çekinmezler. Burada da yine güzel bir örnek veriyor Amy Morin. Lise öğretmeni
var değil diye. İşinden memnun değil. En büyük hayali bir mobilya mağazası açmak. Ancak karısı bu fikri desteklemiyor ve diyor ki aman böyle bir şey yaparsan bütün birikimimiz gider, işte mahvoluruz ya kötü giderse filan derken onun bu söylemleri karşısında vazgeçiyor ve sevmediği bir işte çalışmaya devam ediyor. Bu örneğin ardından Amy şunu söylüyor. Diyor ki bak, zihinsel olarak güçlü insanlar bunu yapmaz. Bunun yerine gerçekçi bir plan yapar. Mesela önce potansiyel tehlikeler, riskler hakkında gerçekçi bir rapor hazırlar tabiri caizse. Ne var ne yok, neler olabilir? Kendilerine şöyle sorarlar. En kötü ne olabilir? Diğer soruda işte olabilecek en iyi şey ne olabilir? Yani en kötü gittiğinde neler olur? Ya da iyi giderse, benim istediğim gibi giderse neler olur? Buraya güzelce bir bakarlar. Sonra bu riski en uygun şekilde yönetmenin bir yolunu bulur. Yani önüne bir yol haritası çıkarır. Eğer böyle yapsaydı burada bahsettiği lise öğretmeni muhtemelen eşini de razı etmenin bir yolunu bulurdu. Ya da eşini razı etmese bile kendisi onun söylediklerinden etkilenmez. Hayır, burada ben net bir şey görüyorum, yapabileceğime inanıyorum der ve yapardı. Yedincisi, zihinsel olarak güçlü insanlar geçmişe takılı kalmazlar. Geçmişe bakıp keşke demekle asla vakit kaybetmezler. Onlar hatalarından ders alır, deneyimlere çevirirler o hataları ve o yakın geleceğin geçmişle aynı ya da geçmişin tekrarı olmasına izin vermezler. Bak, burada çok ince bir şey var. Birçok insan ne yazık ki önündeki günlerde, onu bekleyen günlerde hep geçmişin tekrarlarını yaşıyor. Neden? Çünkü geçmişe sürekli keşke keşke diye bakıyor ve ama kaçırdığı fırsatlara, ama işte ağzının payını vermediği bir insanla ilgili, ama affedemediği biriyle ilgili vesaire vesaire. Sonunda zihninin içinde sürekli o kişilerle, o olaylarla yaşadığı için bugünü kaçırıyor. Bugünün önemini kaçırıyor ve sürekli oralarda yaşayıp benzer insanlar ya da benzer olaylarla karşı karşıya kalıyor. Halbuki çok basit bir şey var. Kendimize şefkatli olacağız ve şunu diyeceğiz. O günkü tecrübelerimle ancak onu yapabiliyordum. Bilgilerimle ancak bunu yapabiliyordum. Ama dersimi aldım. Bundan sonra böyle biri ya da böyle bir olayla karşılaştığımda şunu yapacağım. Bu kadar basit aslında. Dolayısıyla güçlü olmak istiyorsan geçmişle barışacaksın. Unutmayacaksın asla. Sünger de çekmeyeceksin. O geçmiş sana ait. Kötü bir yerde değil orası. Sadece anlamı değiştireceğiz. Olaylara ve insanlara verdiğin anlamı değiştireceğiz. 8. Aynı hataları defalarca tekrar edip durmazlar. Bak, dikkat edersen bir önceki maddeyle o kadar güzel takip ediyor ki birbirini. Çünkü geçmişe takılı kalmazsan zaten hata yaptığını kabul edip bu da normal bir şey, insani bir şey dersen o hatayı tekrar etmene gerek kalmaz. Çünkü zihninden atarsın onu. Davranışlarının sorumluluğunu kabul eder diyor zihinsel olarak güçlü insanlar ve o hatalardan ders alır. Aynen ben az önce örnek verdim ya, 11 yıl kadar önce iflas etmiştim diye. Bundan sonraki işlerimde bir değil 3 kere düşünüyorum. Hele ki birileriyle iş yapacaksam ya da bir yere bir yatırım yapacaksam. Evet, risk alıyorum. Risk almadan başarı olmaz ama bunu çok daha ince eleyerek yapıyorum. Tekrar aynı hatayı yapıp ah ya bak yine yaptım dememek adına. Ama bunu yapmanın da yolu ne? Geçmişe takılmamak. Orada sorumluluğu kabul etmek. Burada hata yaptım demek ve ondan sonra önüne bakmak. Ya bu kadar basit mi? Dile kolay diyorsan eğer, evet gerçekten bu kadar basit. Gerçekten oradaki anlamı değiştirip yapabileceğim bu kadardı ama hatamı kabul ediyorum. Bundan sonra burada farklı davranacağım dediğin anda bilinçaltın seni böyle yönlendiriyor. Hiç merak etme. Bu sayede karşına tekrar aynı şeyler çıkmıyor. Çok güzel bir şaman atasözü var. Ders sen öğrenene kadar devam eder. Acı da sen öğrenene kadar devam eder. Öğrendim dediğin anda o ders tekrar karşına çıkamaz, merak etme. Öğrenmediğinde karşına çıkıp durur. 9. Başkalarının başarısına hasetle yaklaşmaz. Zihinsel olarak güçlü insan. Burası çok önemli. Çok da güzel bir olay. Kendilerinden daha iyi sonuçlar alan kişilere haset ve kıskançlıkla bakmak yerine başarılarını takdir ederler ve bunun için emek verdi ya da emek vermiş olmalı. Onu kutlayayım ve ondan acaba ne öğrenebilirim derler. Facebook'ta olsa gerek kıskançlık üzerine bir araştırma yapılmıştı. Sonuçlarını paylaştıklarında şu görüldü. İnsanlar başkalarının başarı ve mutluluklarını görünce gerçekten üzülebiliyor ne yazık ki. Yani
akranlarının ya da seninle işte benzer hayatlar yaşayan insanların tatil fotoğraflarına bakmak, işte birisi terfi aldığında ona üzülmek yahut da işte senden daha iyi bir arabaya biniyorsa, senden daha iyi bir evde oturuyorsa, senden daha iyi bir işe sahipse gibi gibi konularda eğer kıskançlık yapacak olursam diyor, asla daha iyisine sahip olamazsın ki %100 inanıyorum. Bizim dinimizde de böyle haset eden asla o haset ettiği kişinin elde ettiği şeye ulaşamaz. Neden? Bir işin manevi tarafı var zaten. Artı bu duygular içerisindeyken başarının çalışmakla, planla, projeyle olduğunu kabul etmiyorsun. Genelde ya işte çok şanslıydı, o ona torpil yaptı, işte benim de imkanım olsa yapardım, ederdim. Yani kendine dönüp çalışmalıyım diyemiyorsun. Burası çok önemli. Ama haset edeceğine tebrik etsen, ya bunu nasıl başardın desen, zevkle, emin ol sana zevkle anlatır. Der ki bak bu şekilde başardım, yolu bu der. Sen ona güzel yaklaşınca o da seninle seve seve tecrübelerini paylaşır. Bugüne kadar bana soran bir kişiyi dahi es geçmedim. Bir kişiyi bile görmezden gelmedim. Her zaman paylaştım. Başarabildiğim konularda evet şu yolu izledim diyerek zevkle paylaştım. Bütün başarılı insanlar da böyledir. 10. madde, ilk başarısızlıkta pes etmezler. Ya da başarısızlığı bırakma sebebi olarak görmezler. Aksine gelişmek için bir fırsat olarak görürler. Başarana kadar çalışmaya devam ederler. Bunu da belki defalarca duymuşsundur, öyle değil mi? Yani başarılı insanlar ya da zihinsel olarak güçlü insanlar işte ilk başarısızlıkta pes etmezler. Bir NLP eğitmeni olarak yıllardır insanlara şunu anlatıyorum. Kitabımda da anlattım. Başarısızlık diye bir şey yoktur. Sadece sonuçlar vardır. Yani ortada bir sonuç var. Ne yapmamız gerekiyor? Bu sonucu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kadar. Ne yaptım? Neyi fazla, neyi eksik yaptım? Neyi yanlış, neyi doğru yaptım? Dedikten sonra devam edeceğiz. Bütün başarılı insanlar böyle başarılı oluyor. Yani bugün en iyi futbolcular, işte en iyi basketbolcular, en iyi golf oyuncuları, en iyi girişimciler yahut da işte annemiz, mesela hangimizin annesi diyelim işte bir çırpıda yemek yapmayı öğrendi. Veya sen işte yemek yapan biriysen ilk yaptığında harika bir yemek mi oldu? Herkes parmaklarını mı yedi? Eminim öyle olmamıştır. Yani bir daha basitine gidelim. Bir çay demlemek bile, yani ilk kez çay demlediğin günü hatırlıyor musun bilmiyorum ama bence o bile çok iyi bir çay olmamıştır. Hayatın kanunu budur. Hiçbirimiz emeklemekten direkt yürümeye geçmedik, değil mi? Hiçbir bebek o hadi artık ben sıkıldım emeklemekten yürüyeceğim artık demedi. Hiçbirimiz bisiklete binip o hadi bakalım gezelim biraz falan demedik. Yani defalarca düştük, devirdik o bisikleti. Defalarca su yuttuk, sonra yüzmeyi öğrendik. Defalarca tuhaf şekillerle park ettik arabayı ya da edemedik. Defalarca o zamanlar işte ben 45 yaşındayım, hani pek otomatik vites yoktu. Çoğunlukla manuelde. Defalarca arabayı istop ettirdik, sonra öğrendik filan. Yani hayat böyle zaten. Her yerde, her alanda böyle ve bize aslında her zaman mesajlar veriyor bu konuda. Dolayısıyla zihinsel olarak güçlü insanlar o ne diyecek, aman bu benimle dalga geçecek, böyle boş şeylere takılmak yerine ben şu an öğreniyorum ve bir süre sonra başarılı olacağım, bunun yolunu öğrenmiş olacağım derler ve asla pes etmezler. Çok sevdiğim bir madde var sırada. Yalnız zaman geçirmekten korkmazlar. Yalnız zaman geçirmeyi, kendi kendinle kalmayı yalnızlık olarak saymayı bıraktığında bir aydınlanma yaşayacaksın gibi çok güzel bir söz vardı. Tam şu an hatırlayamasam da. Gerçekten güçlü insanlar, mutlu ve başarılı insanlar bunu yapmazlar. Zaten bizim inancımızda da, kültürümüzde de vardır ya, tefekkür etmek. Yani oturup biraz böyle önemli konularda tefekküre dalmak. Bazen Allah'ın yarattığı mucizeleri, bazen bu koca evrende trilyonlarca, yani sayamayacağım kadar denge var. İşte gezegenler, yıldızlar, yağmur, ay, gök gürültüsü, işte bitkiler, hayvanlar derken ya benim derdim bu kadar mı büyük derken bir anda kendimizi başka bir noktada bulabiliriz. Ya da kendimizle baş başa kalıp o düşüncelerimizi analiz edebiliriz. Ben de çok daha farklı bir bakış açısıyla kendi kitabımda kendinden kaçmayı bırakmalısın başlığı altında bir bölüm yazmıştım. Çok önemlidir bu başarılı ve mutlu insanlar için. Kendi kendinle kalmak yalnızlık demek değildir aslında. Sadece yalnız zaman geçirmeyi tercih etmektir. Ve harikadır. Üretken olunur, mutlu olunur böyle zamanlarda, yeni fikirler bulunur. İşte özellikle bunu yürüyüşte de illa böyle bir odaya kapanıp yalnız olarak böyle düşünmek olarak hani değerlendirmek zorunda değiliz bunu. Bu yürüyüş olabilir, bu işte arabanın direksiyonuna geçip uygun bir yolda işte bir sürüş deneyimi olabilir. Birçok farklı şekillerde olabilir. Önemli olan
kendi kendimizle, bütün odak dağıtıcılardan ve insanlardan uzak yalnız zaman geçirmek inanılmaz faydalı bir şeydir. Yine çok çok önemli bir madde 12. Dünyanın kendilerine borçlu olduğunu düşünmezler. Kim yapar bunu? Evet, bildin bence. Kurban zihniyetindeki insanlar. Bütün banka kredileri bana çalışmalı. Ben işsiz kaldığımda herkes benim için iş aramalı. İşte o bana borç vermediyse çok ayıp etti. Şu bana yardım etmediyse şöyle oldu. İşte o iş buldu, ben niye bulamadım vesaire. Bu öfke ne yapar? Hep kendi kendine zarar verir. Kısaca zihinsel olarak güçlü insanlar hayattan veya insanlardan beklenti içinde değildir. Olanı en iyi şekilde değerlendirir ve tek beklenti içinde olduğu Allah'tır, kendileridir. Allah'a dua ederler samimi bir şekilde ve ne yapmaları gerekiyorsa onu yaparlar. Bu hayat benim, kimse iyileştirmek zorunda değil derler. Bu şu demek değil, kimse kimseye iyilik yapmasın vesaire. Aksine aslında izin verilirse herkes ona iyilik yapar. Ama ben mesela birisine destek olmak için önce o kişide bir çaba görmek isterim. Birçok insan da böyledir. Sen de öyle değil misindir? Yani emeklerinin zayi olacağı birine destek olmak yerine gerçekten işe yarayacağı birine destek olmak istersin. Dolayısıyla hani Mevlana diyor ya, sen yola çık, yol görünür. Bu aslında üzerine saatlerce konuşulabilecek bir söz. Yani sen yeter ki hareket içinde ol. Bütün evren sana destek olmak için bir araya gelir. Emin ol, bunu yaşamışsındır da mutlaka. Hayatında bir kez olsun bir şeylere odaklanmışsındır ve o dönemde hiç beklemediğin kişilerden yardım görmüşsündür. Ve son madde, 13. madde, hemen sonuç beklemezler. Hatırlarsan girişte çok güzel bir alıntı vardı. Acı gerçek şu ki değişim zordur ve ilerleme çoğu zaman hemen görülmez. Asıl soru bununla nasıl başa çıkacağınızdır. Yani zihinsel olarak güçlü insanlar değişimin zaman aldığını bilir. Alışkanlıklarını değiştirmek, işte bir spor dalında ilerlemek ya da bir enstrüman çalmak, iyi blog yazısı yazmak ya da bir kitap yazmak, işte fit olmak, daha çok para kazanmak, konu her ne olursa olsun bunun zaman alacağını bilir. Daha baştan böyle baktığı için olaylara, yolda ilerlerken ara ara böyle bir insandır sonuçta. Hani canı sıkılsa da, bazen üzülse de ya da kendi kendiyle böyle ikilemde kalsa da herhangi bir şeyin hemen olmayacağını bilir. Gerilemeleri doğal karşılar. Sebat etmesi gerektiklerini bilirler. Aslında dikkat edersen 13 maddenin 13'ü de birbiriyle iç içe neredeyse. Yani birbirlerinden ayırmak çok zor. Birçok madde diğeriyle böyle bağlantılı ya da işte birbirini takip ediyor adeta. Bir tane ana başlık var, gerisi alt başlıklar gibi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Hemen sonuç beklemez. Az önce konuştuk ya, başarısızlık diye bir şey yoktur. Aslında bu iki madde birbirine çok benziyor. Tam olarak aynı değil tabii ama birbirine çok benziyor. İsmini hatırlayamasam da şu an aklıma geldi. Ünlü bir golf oyuncusu bir gün bir söyleşi var böyle. Kısa bir gazetecilerle söyleşi halinde ve o arada tabii duyanlar var hayranlarından. Dolayısıyla işte orada bir miktar insan toplanmış. İşlerinden bir kadın sürekli böyle gazetecilerle o golfçü konuşurken işte keşke sizin gibi oynayabilseydim, siz harikasınız, sizin gibi olmak için neler vermezdim falan diyor. Sonunda artık dayanamıyor oyuncu ve dönüyor. Kimdi konuşan diyor, işte kadın bendim diyor. Bir şey söyleyeceğim diyor. Benim gibi olabilirsiniz zaten. Kadın diyor hayır diyor, hiç olur mu öyle şey, nasıl sizin gibi olabilirim? Olabilirsiniz gerçekten diyor. Eğer siz de beslenmenize ve uykunuza dikkat etmeye söz verirseniz ya da bu konuda işte irade koyarsanız ortaya. Elleriniz nasırlaşıncaya kadar, elleriniz acıyıncaya kadar tekrar tekrar o topa vurmaya istekli olursanız, sonuçlar istediğiniz gibi olmadığında esnek davranırsanız gibi birçok şey söylüyor. İşte bunları yapacak olursanız siz de benim gibi olabilirsiniz. Benim ekstra bir yeteneğim yok diyor. Ben çok çalıştım ve bir disiplin içerisine girdim diyor. Gerçekten hayatın özeti bu. Bundan başka bir şey yok. Yani hiçbir yazar yok ki hadi ben bir kitap yazayım deyip oturmuş yazmış olsun. Bir sürü engeli aşmadan, kendiyle alakalı birçok şeyi aşmadan ya da yazdıklarının bir kısmını işte çöpe atmadan ya da bugün dijital dünyada tabii silip tekrar tekrar yazmadan vesaire, o hikayeyi tekrar tekrar kurgulamadan bir kitabın sonuna gelen bir yazar yoktur. Aynı şekilde ne kadar iyi yazarsa yazsın, hemen kitap hazır olur olmaz böyle gittiği ilk yayın önünde süper falan, biz de bunu bekliyorduk deyip onun kitabını
kitabı basılan bir yazar da yoktur. Dolayısıyla gerçek şu ki değişim zaman alır. Gerçek şu ki başarı zaman alır, emek ister. Ve bunu bilerek yola çıktığında, bunu baştan kabul ettiğinde zaten engellerle karşılaşsan bile bunu çok dert etmezsin. Sevgili dostum, umuyorum faydalı olmuştur. Umuyorum kitabı henüz okumadıysan alıp okursun ve benim tabii ki ben burada özet yaptım ama daha içerisinde bir sürü güzel örnek var. Özette bile işte yarım saat olduğuna göre hani her bir bölümde kitapta anlatılan o gerçek hikayeleri, örnekleri aktarsaydım çok daha uzun sürecekti. Dolayısıyla mümkün olduğunca kısaltmaya çalıştım ama ana fikri aktarmaya çalıştım. Umuyorum kitabı alırsın. Bununla ilgili yorum yapmak istersen, kendi görüşlerini paylaşmak istersen ama bu kitapla ilgili ama başka kitaplarla ilgili ama benim özetlememi istediğin bir kitap varsa yorumlarda buluşalım. Bir kez daha buluşana kadar, tekrar seninle bir araya gelene kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.